Pazar günü saat öğleden sonra 3, güneş ışığı salonun zemininde tembel ve huzurlu bir açıyla uzanıyor. Hı hı. Bütün hafta hayalini kurduğun, hani o koşturmacanın içinde bir serap gibi beliren an nihayet gelmiş. Evin en sevdiğin, kendine en güvende hissettiğin köşesindesin. Evet, o tamamen durma hissi, her şeyin yavaşladığı o an. Tam olarak o. Elinde sırf bu an için o özenle yavaş yavaş hazırladığın kahve var. Dışarıdaki dünyanın o bitmek bilmeyen gürültüsü, iş yerindeki yöneticilerin bitmek bilmeyen talepleri, trafikteki insanların o yürütücü telaşı, hepsi kapının o kalın ahşabının ardında kalmış. Sadece durmak istiyorsun o an. Başka hiçbir şey değil. Sadece durmak. Zihnindeki o durmaksızın dönen, seni içten içe tüketen çarkları yavaşlatmak, belki sadece duvardaki bir gölgeyi izlemek istiyorsun. Hiçbir şey yapmamanın o ağır ve tatlı lüksünü yaşamak. Hmm. Ve tam o esnada, o dokunulmaz sandığın kozanın içinde, sehpanın üzerindeki telefon titriyor. Ah, o titreşimin ahşap masada yarattığı o boğuk, mekanik ses, sanki o loş ve huzurlu odanın tam ortasına pimi çekilip atılan sessiz bir el bombası gibi. Kesinlikle. Bütün sinir sisteminin bir anda o sese kilitlendiğini, ona kadar gevşemiş olan omuzlarının aniden kulaklarına doğru yükseldiğini hissedersin. Ekrana uzanıyorsun ve bir arkadaşının adını görüyorsun. Geçen hafta taşınma telaşı içinde olduğunu bildiğin, bir türlü işlerini toparlayamayan bir arkadaşın. Evet, o beklenti başlıyor orada. Telefonu açıyorsun ve o tanıdık, hafif mahcup, belki biraz da seni vicdanını oynayan o ses tonuyla gelen cümleyi duyuyorsun. Ya taşınma işim var biliyorsun, birkaç parça ağır eşya kaldı, herkesin işi çıktı, sen bana bir el atabilir misin? Çok ağır bir an. Saniyenin binde biri kadar kısa bir süre içinde göğüs kafesinde bir şeylerin mengene gibi sıkıştığını hissediyorsun. İçindeki her bir hücre, her bir kas teli avaz avaz bağırıyor aslında. Hayır diyorlar. Hayır, çok yorgunum, bütün hafta tükendim, lütfen bugün benim günüm, dinlenmeye hakkım var. Ama sonra boğazım düğümleniyor, karşı tarafın o an yaşayacağı hayal kırıklığı, senin bencil biri olarak algılanma ihtimalin, devasa karanlık bir bulut gibi zihnini sarıyor. Ve dudaklarından kendi iradene ihanet eden, kendi duygunu hiçe sayan o otomatik cümle dökülüyor. Evet, o sahte, o teslimiyetçi cümle. Tabii ki, hemen geliyorum. Sonra o telefon kapanıyor, ekrana öylece bakıyorsun. Belki o çok sevdiğin kahveden bir yudum bile almamıştın, şimdi tamamen soğumaya yüz tuttu. Hı hı. Ağır adımlarla kapıya doğru yürürken, o ayakkabıları giyerken ayaklarında hissettiğin o kurşun gibi ağırlık. Arabaya biniyorsun, emniyet kemerine takarken ellerin istemsizce direksiyonu sıkıyor ve birden nedensizce direksiyona sinirle vuruyorsun. O sessiz öfke anı. Evet, o anki sessiz, boğuk öfke aslında yardım isteyen arkadaşına değil, dünyanın adaletsizliğine de değil, kendi hayatının, kendi zamanının, o çok kıymetli pazar gününün çalınmasına yine kendi ellerinle, kendi sesinle, kendi evetinle onay vermiş olmanın getirdiği o derin kırgınlık. Kendi sınırlarını koruyamamanın verdiği o ağır yenilgi hissi. İşte bu incelememizde pazar gününün o direksiyona vurulan sessiz yumruğun anatomisini parçalara ayırmak istiyoruz. Gerçekten karanlık bir anatomi bu. Neden hayır diyemiyoruz? İçimiz hayır diye kan ağlarken, bedenimiz yorgunluktan sızlarken neden o sahte uyum maskesini yüzümüze sımsıkı yapıştırıyoruz? Bir başkasının ricasını geri çevirmek, yani gayet insani bir şekilde ben bugün çok yorgunum demek, neden bizi dibi görünmeyen bir suçluluk denizinde boğuyor? Kötü insan olmamak adına aslında. Aynen öyle. Kötü insan olmamak adına, etrafımızdakiler bizden razı olsun diye kendi benliğimizi nasıl parça parça dağıttığımızı, o şefkatli görünümün altındaki çarkları yavaşça anlamaya çalışacağız. Bu otomatik evet refleksinin en derinine indiğimizde karşılaştığımız manzara sadece bir nezaket veya yardımseverlik meselesi değil. Bizler kendimize ve dünyaya harika bir hikaye anlatıyoruz. Karşı tarafı kırmaktan korktuğumuzu söylüyoruz. Hassas ruhlar olduğumuzu iddia ediyoruz. Kesinlikle. Onların üzülmesine, incinmesine dayanamayan çok duyarlı insanlar olduğumuzu sanıyoruz. Ancak o sessiz çaresizlik anlarının evrimsel ve psikolojik kökenine baktığımızda meselenin arkadaşımızın mutsuzluğu olmadığını görüyoruz. Peki asıl korkumuz ne o zaman?
Asıl korktuğumuz şey reddedilmek, kabileden dışlanmak ve nihayetinde sevgisiz kalmak. İnsan beyni yüz binlerce yıl öncesinin donanımıyla çalışıyor. O ilkel çağlarda kabilenin bir isteğine hayır demek, grubun uyumunu bozmak demekti. Ve bu da sürüden dışlanmak anlamına geliyordu, değil mi? Tam olarak öyle. Vahşi doğada tek başına ölüme terk edilmek. Bugün o pazar günü arkadaşımızın taşınmasına yardım etmediğimizde beynimizin derinlerindeki amigdala bunu basit bir arkadaşlık kırgınlığı olarak okumuyor. Varoluşsal bir tehdit olarak algılıyor. Sosyal bir ölüm tehlikesi olarak algılıyor. Bedenimiz, zihnimiz o koltuğu taşımadığımızda kelimenin tam anlamıyla öleceğimizi sanarak o panik butonuna basıyor. Bu gerçekten sarsıcı bir aydınlanma. Bunu düşünürken bu sosyal uyum ve sevgisiz kalma korkusunun insanı nasıl bir kalıba soktuğunu anlatan çok karanlık bir yansıma geliyor aklıma. Hangi yansıma o? Osamu Dazai'nin İnsanlığımı Yitirirken eserindeki o derin trajedi. Ah, Dazay. Evet, o hüzünlü ve bir o kadar da çıplak romanında bir insanın onaylanma arzusu uğruna kendi benliğini nasıl yok ettiğini çok iyi anlatır. Romanın kahramanı Yozo'yu hatırlarsın. İnsanlardan, onların yargılarından o kadar derinden korkar ki hayatta kalabilmek, o sosyal ölümden kaçabilmek için resmen bir palyaçoya dönüşür. Kendi gerçek hislerini, öfkesini tamamen siler. Aynen öyle. İnsanlar ne duymak istiyorsa onu söyler, her talebe abartılı bir gülümsemeyle evet der. Dazai'nin orada çok çarpıcı bir tespiti vardır. Der ki, insanları reddetmek benim için imkansızdı. Birisi bana bir şey teklif ettiğinde, hayır demek sanki onun kalbine ölümcül bir hançer saplamak gibi gelirdi. Bu yüzden kendi canımı yakmayı seçtim. Kendi canımı yakmayı seçtim, bu o kadar ağır bir itiraf ki. Başkasının kalbine hançer saplamamak için o hançeri alıp kendi göğsüne saplamak. Ve o evetin arkasındaki gizli yıkım tam olarak budur. Hayır diyemeyen insan, sınırlarını çizmeyen insan, etrafındaki herkesi memnun eden ama günün sonunda aynaya baktığında kendi içinde yapayalnız kalmış, paramparça olmuş bir palyaçodan farksızdır. Kendi gerçeğine ihanet etmenin bedelini yalnızlıkla öder. Ama tam bu noktada bu anlatının konforlu kabulünü bozmak istiyorum. Nasıl yani? Gerçekten de böyle mi? Yani Dazai'nin tespiti inanılmaz vurucu, evet. Evrimsel korkularımız da cebimizde. Ama bizi o pazar günü o arabaya bindiren şey gerçekten sadece korku mu? Sadece o sevgisiz kalmaktan korkan yaralı çocuk mu var direksiyonda? Başka ne olabilir ki? Ya işin içinde kendi kendimize bile itiraf edemediğimiz çok daha karanlık, çok daha sinsi bir his varsa, kaynakları incelerken karşılaştığım ve beni çok rahatsız eden bir kavram var. Gizli kibir. Gizli kibir mi? İyilik yapmanın neresinde bir kibir olabilir? İşte tam da bu sorunun sakladığı kör noktadan bahsediyorum. Bu bir tür kurnaz tanrıcılık aslında. Düşünsene, herkesin yardımına koşuyoruz. Herkesin derdini dinleyen o bilge kişi biziz. O taşınma işine koşturarak giden, herkesin yükünü omuzlayan biziz. Dışarıdan bakıldığında harika bir fedakarlık ama içten içe, belki en derinlerimizde şöyle bir illüzyona tutunuyoruz. Ben olmazsam bu iş yürümez. Ben omuz vermezsem bu insanlar toparlanamaz. Vazgeçilmez olma yanılgısı. Kesinlikle. Yani o koltuktan kalkıp gitmemizin tek sebebi amigdaladaki dışlanma korkusu değil. Biz insanların hayatında kurtarıcı olmak için o sahte iyiliği bir manipülasyon aracı gibi kullanıyoruz. Kendi varoluşumuzu onların bize olan muhtaçlığı üzerinden anlamlandırmak için o eveti söylüyoruz. Bu madalyonun çok karanlık bir yüzü değil mi? Bu, insanın kendi kurduğu savunma mekanizmalarıyla yüzleşmesini inanılmaz zorlaştıran acımasız ama çok doğru bir ayna. Sen bunu anlatırken o psikolojik düzeneğin taşları yerine oturuyor. Eğer ben herkesin sorununu çözen o fedakar kişi olursam kimsenin benden gitmesine izin vermemiş olurum. Bu gerçek bir sevgi değil. Hayır, bu bir kontrol arzusudur. İnsanları kendine bağımlı kılarak terk edilmeyi engelleme çabası. Ve bu gizli kibrin en tehlikeli yanı, kişiye kendini sürekli haklı ve ahlaken üstün hissettirmesidir. Ben çok iyi biriyim maskesi. O maskenin altında, karşı tarafın otonomisine saygı duymayan,
onları zayıf gören devasa bir ego yatıyor olabilir. Tam da bu yüzden hikayenin başına, o ilk ana geri dönmek istiyorum. O pazar günü, o dar, nefes alması zor, sıkışık an. Adam koltuğundan zorla kalkıyor, o hiç istemediği yardıma gitmek için kapının yanındaki araba anahtarına uzanıyor. O eşik anı. Orada elinin metale dokunduğu o salisede aslında devasa bir varoluşsal yol ayrımında duruyor. Ya o kurtarıcı kompleksin verdiği sahte güç hissiyle o palyaço kostümünü giyip kapıdan çıkacak ya da elleri titreyerek sesinin titremesine engel olamayarak telefonu tekrar eline alacak ve kusura bakma bugün gerçekten dinlenmeye ihtiyacım var gelemiyorum diyecek. O suçluluk ateşinde yanmayı göze alacak yani. O maskeyi düşürmeyi göze alacak o incecik, jilet gibi keskin bir saniye. Şimdi sana soruyorum, sen o anda o anahtarı eline alırken ne yapardın? Şöyle bir durup o sessizliği, o omuzlara binen görünmez yükü hissettiğimizde o kararın ağırlığı gerçekten nefes kesici. Çok zor bir an. Kesinlikle. O ağırlığın altında ezilip anahtarı alıp kapıdan çıktığımızda, o gizli kibirle ya da o yalnızlık korkusuyla tabii ki geliyorum dediğimizde zannediyoruz ki konu kapandı. İyilik yapıldı ve kriz çözüldü. Ama asıl kriz yeni başlıyor, değil mi? Evet, o kapıdan çıktığımızda asıl yıkıcı süreç yeni başlıyor. Psikolojide çok net bildiğimiz bir mekanizma devreye giriyor. Öfke biriktirme kumbarası. Düdüklü tencere etkisi. Tam olarak o. İçselleştirilmiş ve bastırılmış öfkenin kimyası. Bu düdüklü tencerenin içinde ne kaynıyor tam olarak? O sahte eveti söylediğin an, bedenin senin ona yalan söylediğini biliyor. Zihnin sorun yok dese de, bedenin bir sınır ihlali yaşadığını anlıyor ve tehlike sinyali veriyor. Fizyolojik bir tepki. Böbrek üstü bezlerin stres hormonu olan kortizol ve adrenalin salgılıyor. Bedenin savaşmaya ya da kaçmaya hazırlanıyor. Ama sen ne yapıyorsun? Frontal korteksinde, mantık merkezinde bu biyolojik tepkiyi zorla bastırıyorsun. Palyaço gülümsemesini yüzüme oturtuyorum. Aynen. Arkadaşının evine gidiyorsun, o kolileri kaldırıyorsun, yüzünde o zoraki tebessüm var. Tabii canım ne demek diyorsun. Ama döktüğün her ter damlasında o tencerenin içindeki basınç artıyor. İçten içe, benim burada ne işim var diyen o sessiz çığlık bedeni zehirlemeye başlıyor. Ve işin en trajik tarafı, o kaynayan öfkenin tahsilatını o arkadaşımızdan yapmaya oluşumuz. Asla ondan yapmıyoruz. Çünkü o arkadaş, beynimizin memnun edilmesi gereken kişi olarak kodladığı bir figür. Ona gülümsüyoruz. Ama akşam eve dönüyorsun, bedenen tükenmiş, ruhen yağmalanmış bir halde. O tencerenin kapağı artık dayanılmaz bir basınca ulaşmış. Ve o birikmiş öfke patlıyor. Hayatındaki en güvenli, seni koşulsuz sevdiğine inandığın birine patlıyor. Eşine, belki çocuğuna. Masada duran bir su bardağının yeri yüzünden kıyameti koparıyorsun. O an eşime bağırmıyorum aslında. Hayır, pazar gününü çalan arkadaşına ama en çok da ona hayır diyemeyen kendi acizliğine bağırıyorsun. Ya da daha kötüsü, o öfkeyi kendi içine, bedenine yöneltiyorsun. Bu da sessiz bir çöküş, otoimmün bir hastalık olarak bedeninde kök salıyor. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Bu anlattığın biyolojik yıkım tablosuna baktığımda Dasein o radikal tezine hak vermeden edemiyorum. Başkasının hayatı için kendi gerçekliğini bastırmanın bedeli bu kadar ağırsa, Dasein'in başkalarının mutluluğu için yaşamak, kendi yok oluşunu peşinen kabul etmektir sözü, kurtuluş reçetesi gibi parlıyor. Emin misin bundan? Öyle görünüyor. Demek ki o öfke tenceresinde zehirlenmemek için, masum sevdiklerimizi o patlamayı yaşatmamak için hayır demek zorundayız. Sınır çizmemek, kendi ruhsal alanına aşılmaz bir çit çekmemek resmen ruhsal bir intihardır. Kendimizi her koşulda korumak zorundayız. O sınırları beton duvarlar gibi örmeliyiz ki hayatta kalabilelim. Haklı değil miyim? Burada çok tehlikeli bir uca doğru savrulduğumuzu hissediyorum. Neden tehlikeli olsun? Bu inanılmaz derecede kışkırtıcı ve modern bireyin kurtuluş arayışına çok uygun bir çıkarım. Evet, bugünün popüler psikolojisi sürekli bunu dikte ediyor. Kendi sınırlarını koru, kimsenin seni tüketmesine izin verme. Ama diğer taraftan insanlık tarihinin binlerce yıllık deneyimine, kadim öğretilere baktığımızda bu mutlak sınırcı yaklaşımın karşısına çok daha büyük bir tehlike duvarı örüldüğünü görüyoruz. Hangi tehlikeden bahsediyoruz? Kadim bilgelik bize şunu fısıldıyor, bencilce çizilen, sadece kendi konforunu korumaya odaklanan o kalın duvarlar,
Seni dış dünyadan koruyabilir ama seni o duvarların içinde yalnızlıktan ölmeye mahkum eder. Seni ıssız bir adaya çevirir. Ama bir saniye, bu tam olarak kurtulmaya çalıştığımız o hayır dersen dışlanırsın korkusunu meşrulaştırmıyor mu? Yeniden o köleliğe dönmek değil mi bu? Hayır, bu korkuyu meşrulaştırmak değil, insanın varoluşsal doğasını hatırlatmak. İnsan kendi başına bir evren değildir. İnsan kurduğu bağların toplamıdır. Kadim öğreti der ki, insan ancak bir başkasının yükünü omuzladığı ölçüde insandır. O sürtünmeyi göze aldığımız ölçüde diyorsun. Fedakarlık olmadan, o pazar gününden küçük bir parça feda edilmeden hiçbir derin bağ kurulamaz. Modern çağın sınırlarını koru takıntısı bizi fiziken yorulmayan bireyler yapıyor ama aynı zamanda bizi daha yalnız, daha nevrotik, köksüz ruhlara dönüştürüyor. Yani bağ kurmak için o zahmet şart. Sen bir başkasının çatısına onarmaya yardım etmek için o zahmete katlanmazsan, fırtına çıktığında kendi çatının altına sığınacak hiç kimseyi bulamazsın. O görünmez bağlar o vazgeçilen pazar günleriyle örülür. Evet ama sorun tam da bu iki uç arasındaki gerilimde yatmıyor mu? Başkasının çatısını onarmakla kendi evinin kolonlarını yıkıp o enkazın altında kalmak arasındaki farktan bahsediyoruz. Çok ince bir çizgi. Senin bahsettiğin o kadim bağ kurma ihtiyacıyla benim altını çizdiğim Dazai'nin palyaçosuna dönüşme tehlikesi aynı zihnin içinde soluk alıp veriyor. Dazai, sınır çizmezsen intihar edersin diyor. Kadim gerçeklik ise kendini hapsedersen ıssızlaşırsın diyor. Biri zırh giymen gerektiğini, diğeri esnemen gerektiğini söylüyor. Biri kendini koru diyor, diğeri yaralanmayı göze al diyor. Bu içinden çıkılması imkansız gibi görünen bir labirent. O zaman asıl soruyu soralım. O görünmez, ince çizgi tam olarak nerede başlıyor? Başkasının yükünü şefkatle omuzlamakla, onaylanma korkusuyla başkasının dilsiz hamalı olmak arasındaki o ayrımı nasıl yapacağız? Dışarıdan bakıldığında ikisi de aynı fedakarlık eylemi gibi duruyor. O pazar günü o anahtara uzanan elimizi hareket ettiren gücün gerçek bir sevgi mi yoksa sevgisizlik korkusu mu olduğunu nasıl fark edeceğiz? İşte bütün meselenin kalbi o eşikte atıyor. Cevap eylemin kendisinde değil, yani o eşyaları taşıyıp taşımamanda değil. O eyleme eşlik eden içsel seste, senin fizyolojinde gizli. Bedenin verdiği tepkide mi? Tam olarak orada. O anahtarı alırken nefesine odaklan. İçinden ne geçiyor? Bu insan benim için kıymetli, onun yükünü hafifletmek benim de içimi genişletecek diyorsan, göğüs kafesinde bir ferahlama hissediyorsan, bu bir hamallık değildir. Dazai'nin palyaçosu olmak da değildir. Yaşamın dokusuna karışmaktır bu. Evet, ama o anahtarı uzanırken göğsünde o mengene sıkışıyorsa, nefesin daralıyorsa ve içindeki cılız ses, eğer gitmezsem benden nefret eder, eğer gidersem onun gözünde vazgeçilmez olurum diyorsa, İşte orada o zehirli çark dönmeye başlamıştır. O palyaço maskesi yüzüne sımsıkı yapışıyor demektir. Aslında zihnimizin bize anlattığı yalanları maskenin altındaki nefesimizin ritmi ele veriyor. O nefes genişliyor mu yoksa daralıyor mu? Beden yalan söylemiyor. Beden daralıyorsa orada gerçek bir iyilikten değil, ciddi bir kendinden vazgeçişten ve korkudan bahsediyoruz. Ve bu gerçeği dünyada hiç kimse değil, insanın sadece kendisi bilir. O göğüs kafesindeki anlık sıkışmayı, o direksiyona vurulan yumruğun ardındaki gerçek hedefi en derinimizde çok iyi biliyoruz. Sadece o gerçeğe bakmaktan kaçıyoruz. O korkuyla, o gizli kibirle yüzleşmek o kadar ağır geliyor ki, iyi insan olma yalanının arkasına saklanmayı seçiyoruz hepimiz. Evet, kaçışların sonuna geldiğimiz o ağır yüzleşmeyle o karanlık odada baş başa kalmanın vakti geldi sanırım. Hayatında sırf o iyi insan maskesini kaybetmemek için, bir başkasının kırılma ihtimalinin getirdiği o suçluluktan kaçmak için kendi hayatından, kendi pazar günlerinden feda ettiğin ne var? Karşı tarafa her evet dediğinde kendi içindeki hangi parçaya hayır diyorsun? Cevabı hepimizde saklı olan çok ağır bir soru bu. Nokta. Bir sonraki cümle senin.